Peki turistler neden geliyor buraya? Tekne yolculuğu var. Burada şöyle bir uyarı yapayım size. 3 gün boyunca ateş sıçtım. Burada deniz ürünü yemenizi çok tavsiye etmem. Ya o kadar güzel, o kadar güzel. Buraya yakın bir de Pai diye bir kasaba var. Yorum yapan bir kişiye yollayacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkese selamlar. Neredeyim? Çince yazılar ama Çin'de değilim. Tayland'ın en uç noktasındayım arkadaşlar. Tayland'ın en kuzeyindeki şehir Chiang Rai. Chiang Mai değil, Meile değil, R ile Chiang Rai. Burası Myanmar, Laos, Tayland sınırında büyükçe bir şehir. Ama diğer Tayland şehirlerine göre pek gelişmemiş. Akşam, şu anda akşam. Yürüdüm şehirde yarım saat kadar. Neredeyse hiç ışık yok. Benim böyle 2007'de ilk gelmiştim Tayland'a. 2007'deki Tayland'ın halinden pek bir şey değişmemiş. Küçük bir turistik bölgesi var. Burada ilginç bir restoran gördüm. Çin restoranı. Neymiş? Lanzu noodle'ları yapıyor. Laos sınırında izledik, Myanmar sınırında izledik. Burası eskiden daha bir büyük ticaret şehriymiş. Burada afyon ticareti yapılıyormuş. Dünyanın en büyük afyon ticaret merkezlerinden bir tanesiymiş. Afyon bizde de şehri var biliyorsunuz. Zamanında çok büyük. Şu anda uyuşturucu madde olarak kabul ediliyor. Öyle zaten dünyada. Yani bir şehre ismini veriyor Afyon zamanında. İngiltere ile Çin arasında Afyon savaşları yaşanıyor. Hong Kong'u kaybediyor Çin bu savaşta. İşte İngiliz gemileri Hong Kong'un çok yoruldum gelirken, bayağı uzak burası. Hong Kong'a uzak bir yerde konuşlanıyor. Oradan toplarla ateş ediyorlar Hong Kong'u, yıkıyorlar. Çinlerin topları yetişemiyor İngilizlerin menziline. Yani İngilizlerin toplarının menzilinin çok yüksek olması İngiliz donanmasının ta Çin'de büyük bir galibiyet almasını sağlıyor. Afyon Savaşları yazarsanız görürsünüz. Daha çok inceleyeceğiz tabii burada. Peki ben buraya neden geldim? Bu arada bu turşu, garson kız ben bu turşuyu sipariş ettiğim zaman noodle'un yanında güldü. Hayır dedi, onu almayın dedi. Neden dedim? Çok ekşi dedi ve çok acı dedi. Gerçekten çok acı ama sessizlik bir anda ya, çok komik. Bize koymaz. Maalesef müthiş. Biz de turşulara acı koymaya başlamalıyız ya. Çok güzel. Thank you. Wow, thank you very much. Arkadaşlar o kadar yoruldum ki. Thank you. Thank you very much. Ham, sarımsaklar. Bu dana suyundan çorba. Ve yumurtalı noodle. Ve gerçekten Tayland'da çok fazla böyle vıcık vıcık noodle'lar var. Bu hoşuma gitti dışarıdan görüntüsü. Adam bir de şey yapıyor, elde yapıyor orada. Yumurtalı, protein, karbonhidrat. Yok. Bu noodle'u yerken Japonlarda ve Korelilerde diye çekmek, işte tadına daha çok vardıklarını düşünüyorlar ve adabı o yani, ses çıkarmak. Tabii biz ona alışamayız, yapamayız yani hiçbir zaman. Çorba tam istediğim kemik suyu çorbası gibi ya. Çok sıcak ikisi de ya. Oh. Ama turşuya bayıldım ya. Evet, sağlıklı yemeye devam ediyoruz. Şunda diyeti biraz bozdum, şeker var içinde. Chiang Rai, Bangkok'tan 30-40 dolara, 20 dolara bile gelebiliyorsunuz. 50 dolara uçak biletleri var. Kaldığım otel, özel odada kalıyorum hostelde. 20 euro, 25 euro civarı, o civarlarda. Şimdi Chiang Rai'nin akşam görüntüsünü göstereceğim size ama buraya gelmemin sebebi kabileler arkadaşlar.
düşünün Myanmar, Laos ve Tayland. Myanmar kaotik bir ülke. Bir sürü şu anda askeri darbe oldu mesela yıllar önce. Aung San Suu Kyi diye bir kadın var. Hapise atılıyor. Kadın 80 küsur yaşına geldi. Benim çocukluğumdan beri kadın hapise atılıyor. Çıkıyor, yönetim alıyor, sonra askeri darbe oluyor falan. Oradan bir sürü kabile buraya göç etmek zorunda kaldı. Laos Savaşı, Laos'taki dünyanın en çok bombalanan Vietnam Savaşı var ya, Vietnam Savaşı'nın olduğu dönem, Laos'ta da bombalama oluyor ve en çok dünyada bombalanan yer Laos. Oradan da Amerikalılara destek veren Hmong kabileleri, benim bölümleri izlediyseniz zaten bilirsiniz. O Hmonglardan da var burada. Laos'ta olmayan kabileler de var, Laos'ta olan kabileler de var. Myanmar'dan göçmüş kabileler de var ve Tayland'ın orijinal kabileleri de var. Size Tayland'ın bilinmeyen yüzünü göstermeye çalışacağım. Ama başta karnımı doyurayım ve bugün size buranın gece hayatını göstereceğim. Neler dönüyor Chiang Rai'da bakalım. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Evet, içeride adam az önce bu şekilde yapıyordu noodle'ları. Şurada. Bir İtalyan mutfağı gibi elinde böyle hamurlarla oynuyordu falan yani. Evet, yeni maceramız başlıyor. Chiang Rai. Chiang Mai değil, Chiang Rai. Chiang Mai buraya 3-4 saat uzaklıkta, belki 5 saat uzaklıkta. Tam bilmiyorum. Şimdi burası dediğim gibi çok turistik bir yer değil. Peki turistler neden geliyor buraya? Şimdi Güneydoğu Asya'yı dolaşan backpackerlar ya da backpacker olmayan yaşlı ablalar, abiler buraya geliyorlar. Buradan slow boat yani yavaş tekneler kalkıyor ve Mekong Nehri üzerinden Luang Prabang, ben size göstermiştim, Laos'un yine büyük şehirlerinden bir tanesine gidiyor. Yani şahane bir tekne yolculuğu var arkadaşlar. İsterseniz biraz lüks olanıyla, isterseniz yavaş yavaş böyle salına salına sinsice Laos'a girebiliyorsunuz. Yani bir sınır kasabası. Dediğim gibi afyon ticareti burada yapılıyormuş zamanında. Zaten gideceğimiz kabileler eskiden afyon tüketen kabileler böyle. Hani belki Çinlilerin böyle afyon içtikleri fotoğrafları falan görmüşsünüzdür. Ünlü fotoğraflarını çektiği zamanda böyle 150 yıl önce falan. İşte oralar buralar. Bunun dışında Tayland'ın büyük bir şehirlerinden ama asıl amaç bu. Dağlarda yürüyüşe gelenler de var ama kabileler için gelen pek yok. Burada boynu uzun Karen kabilesi var, biliyor musunuz? Uzun boynlu Karen deniyor. Onlar da var. Onlar aslında Myanmar'a özgü ama zamanında Myanmar hükümetiyle o kabile çatıştığı için bir kısmı Tayland'a göçmek zorunda kalmış. Ben gitmiştim o kabileye. Belki gideceğiz, bilmiyorum. Çünkü o kabile biraz çok turistik olduğu için bana uymuyor ama ilginç yani. Belki ilginç bir yol ya da çok turistik olmayan bir yer bulabiliriz. Evet, başlayalım Chiang Mai'nin geceleri. Nasılmış? Chiang Rai, pardon. Evet, burası bayağı popüler. Burası da popüler. Fotoğrafların eskiliğine bakın. Mesela bu bizim aşureye benziyor. Biber falan var ama. Şurada gelirken çekmedim. İlginç bir şey var. Susam ve siyah. Bakın. Siyah susam ve o sticky rice dediğimiz yapışkan. Evet, burası tipik Tayland gece pazarlarına benziyor ama bir fark var. Çünkü kabileler var burada. Ve o kabileler de gelip ürünlerini satabiliyor. Yani farklı ve daha ucuz tabii ki. Turist olmadığı için çok fazla. Şu anda bir sürü turist görüyorsunuz. Tüm turistler bu arkadaşlar. Çünkü
Benim otelin orada bir tane sokak gördüm. Bir de şey var, Walking Street yazmışlar. İşte Pattaya'da var ya hani hep herkes çekiyor Walking Street. Walking Street diye haritada gördüm. Aa dedim iyi, burada böyle güzel muhabbetler falan dönüyor demek ki. Gittim, kimse yok. Yani hiçbir şey yok. Sadece yol, yürüme yolu var. İşte böyle 18-20 yaşında Avrupalı çocuklar bunlar gibi Laos, Tayland, Malezya, ucuz ülkeleri böyle sırt çantasını alıp geziyorlar ve şu 90 lira mesela. Alayım mı size? Bunlar saç tokası. Bu 65 kediler. 1 lira 1 baht kadar. Tur otobüsleri gördüm. Ya çok gençler var böyle backpack, hostel çok zaten burada, ya da böyle artık hayatının son dönemine gelmiş. Şaka yapıyorum öyle bir şey yok tabii ki. Yani birkaç senesi kalmış işte insanlar gelip takılıyorlar arkadaşlar. Burada güzel bir sanat sokağı gibi bir yer var, minik. No photo, okay. No problem, sanki çok orijinal. Senin babanı da sevmezdim diye böyle. Ne foto? 5000 kere gördüğüm şeyler ya. Yani resimler. Sanki yani bana Picasso. İşte böyle hippie şeyleri. Buraya yakın bir de Pai diye bir kasaba var arkadaşlar. Orası da hippie kasabası. Belki oraya da gideriz. Bilemiyorum artık. Bana iyi davranırsanız, beğeni atıp abone olursanız sizi her yere götüreceğim. Bu arada cidden ya, ayıp ya gerçekten. Bazı videolarda %93 ya, %93 abone olmuyorsunuz. Ben bak 4 senedir geziyorum, 4 senedir bir kuruş kazanmadım bu YouTube'dan. Halkımızın bana destek olması gerektiğini düşünüyorum yani. Gerekmiyor tabii ki yani. Siz bilirsiniz ama yapsanız güzel olur. Çünkü ben öldükten sonra bile bu kanal izlendiği zaman para kazanacak ve öğrencilerin eğitimi için burs olarak gidecek diyorum ve artık siz bilirsiniz. Ben duygu sömürümü yaptım arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Şöyle, bu Tayland'da çok daha fazlaydı eskiden. Artık pek göremiyorum. Bunlar mum sanatı arkadaşlar. Bakın, hepsi elle yapılıyor. Kolay gelsin. Good work. Thank you. Ve boyuyor kadın. Bunlar anahtarı saklamak için böyle bir şey icat etmiş. İlk defa gördüm. Bunlar Tayland'da her yerde göreceğiniz, herkesin giydiği, benim hayatımda daha hiç giymediğim, belki ben de giyeceğim şeyler, pijamalar. Evet, bunlar sanıyorum ki Aka kabilesinin geleneksel giysileri demeyelim de geleneksel dizaynları diyelim, daha doğru olur ya. Evet, Akaların, onlara %100 gideceğiz, Aka kabilesine. Yine Akaların elbiseleri. Modacı arkadaşlar izliyorsanız bakın, bunlardan çok güzel şeyler çıkar ya. Yani vallahi ben şunun moda olmasını isterim Türkiye'de. Neden olmasın arkadaşlar ya? Baksanıza ne kadar rengarenk, ne kadar güzel. Bunlar Akaların şapkaları. Hay. Hmong köyünde görmüştük. Burası Chiang Rai'nin en popüler, en çok fotoğraf çekilen mekanı. Plastik çiçekler. İnsanlar, Çinliler az önce 1000 tane falan vardı burada gelip fotoğraf çektiriyordu. Ya bunlar ışıklandırılmış plastik çiçek. Hadi geç sen de çek. Hadi sen de çek. Acıdım sana, geç. İzin veriyorum. Yemin ediyorum acı çok güzeldi ya. Burada şöyle bir uyarı yapayım size arkadaşlar.
Kız beni uyardı turşuyu verirken, işte çok acı dedi. Dediği gibi acı değildi ama Laos'ta lap diye bir yemek yemiştim. 2010 yılı olması lazım ve tabii çok tecrübesizim. Gittim. Yani artistik yapacağız ya, acılı olsun lütfen dedim. Yani acılı olmasını söyledim. Kadın böyle şok oldu yani. Sadece onu biliyor garson. Acılı mı dedi. Evet dedim, acılı olsun. Her şey getirdi. Ben biraz hızlı yerim. Löp 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 yedim. 3 gün boyunca arkadaşlar ateş sıçtım. Bakın. Gerçek anlamda ateş böyle. Uzaya doğru ateş. Evet, burada harika bir restoran zinciri var. Zinciri diyorum ya. Restoran bölümü var. Restoranlar bölümü. Burada mesela Hello, hi. chicken barbecue, crocodile. Krokodil. Oh, fish. Yeah. No, later. Thank you. Krokodil no. 130 baht bir büyük balık arkadaşlar. 130 baht. Timsah diye muhtemelen verdikleri de şeydir yani. Bu arada burada deniz ürünü yemenizi çok tavsiye etmem. Çünkü denize çok uzağız. Ama nehir var yani. Kok Nehri var. K-O-K. Aha. Mekong'un kollarından bir tanesi muhtemelen. Ne kadar güzel, kalabalık. Herkes eğleniyor. Harika ya. Muhteşem. Daha ben bir tane Türk görmedim ama. Burada Türk gördük sonunda. Bakın, bu kumpir olayını Taylandlılar çözmüş arkadaşlar. Burada şey yapıyorlar. Ama bizden biraz daha değişik yapıyorlar. Meyveler. Ben şu Tayland'da et olayına bir ısınamadım ya. Bakın, fiyatlar burada ne kadar ucuz. Domuz, pilav ve omlet hepsi bir arada 50 lira. Kırmızı köri 50 lira, 60 lira. Dediğim gibi burası en turistik yeri, hatta tek turistik merkezi. O sebeple bu 50 liralar pahalı bile arkadaşlar. Bu kurbağalar vurunca kurbağa sesi yapıyor ya. Şöyle bir bakayım. Hala yapıyor mu? Other way, bro. Other way. Can you show me? Perfect. Thank you so much. One more minute. Wow. That's Tiny good. one, tiny one. Tiny one. Wow, I like this. I really like this. How much is this? 60 baht. Okay, I buy this. I like it. No plastic needed. No. Okay, no plastic. No. Her yer plastik zaten. Thank you. Save the world. Yeah. I don't think it's gonna save the world, but maybe. Yemin ediyorum Kore dizileri izleyecek. Kore dilini öğreneceğiz yakında ya. Burada çok Koreli turist var acaba, baksanıza. Squid Game de varmış. Bu ne ki? Can I look? What's inside? These ones. Okay, just the box. This I need. Okay. Thank you very much. Squid Game oyuncağı çıkıyor. İçinden de bakayım. Bozuldu kamera. Squid Game. 20, I buy one. Bugün bayağı alışverişliyim ha. Kutuya da gerek yok, plastiğe de gerek yok.
Niye böyle bir şey aldığımı bilmiyorum bile. Yes, no, I have 20. Sorry. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ne çok sevindi kız ya. Şu Squid Game oyuncağı. Squid Game. Squidward. Ama anahtarlık. Anahtarım var mı diye sorsun. Yok. Çok iyi değil mi? Anahtarlık aldım ama anahtarım yok. Her şey size hediye. Yorum yapan bir kişiye yollayacağım. Hadi bakalım. Yorum yapacaksınız. Bir kişiyi seçip yollayacağım. Hile hurda yok. Hatta durun, kurbağayı da yollayacağım. Ama uzun bir yorum istiyorum yani. Kesinlikle kısa bir yorum değil. Yani videoyu anlatabilirsiniz kısaca böyle. Öyle. Ne güzel söylüyor adam. Ressam bana bakıyor. It's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Vay, mızıka da. Abime bak ya. Kovboy vallahi kovboy. Blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Dur abime de sanata ve sanatçıya desteğimizi gösterelim. Hello. You're gonna dance? Now? 2 minutes? Huh? After the song. Yes, thank you. Güzel kızlar dans edecek arkadaşlar. Onları izleyelim. Bu Kuzey Tay dansları ha, özel yani öyle. Her yerde göremeyeceğiniz şeyler. Ya o kadar güzel, o kadar güzel dans ettiler ki, müzik de o kadar güzel. Ve çok enteresan bir şekilde Çin esintilerini duyuyorsunuz. Çin de buraya çok yakın. Yani kızların müzikle dansı, kızların elbiselerinin güzelliği, kendilerinin güzelliği, uyum, müthiş ya. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Bakın bu paşminalar 100 lira. Ne güzel güler yüzlüler. Daha mesela Taylandlar genelde hep güler yüzlü ama buralar daha az turistik olduğu için daha böyle utangaçlar, daha güler yüzlüler. Buralar böyle. Bakalım gece hayatı nasıl? Neler oluyor gece hayatında? Yani barlarda neler dönüyor? Oraya gidelim. Evet arkadaşlar, burası Bangkok, Pattaya, Phuket, Koh Samui gibi renkli bir gece hayatına sahip değil ama renksiz de değil. Tayland'da bir şey arıyorsanız her zaman vardır. Ne arıyorsanız vardır. İlk başta benim kaldığım hostel çok merkezi bir yerde. Bir dahaki onu göstereceğim. Bakın Vang 2 oteli 700-800 baht civarı. Böyle. Evet, hi. How are you?
I like the bar name, 69. What's your name? Aa, Shy. Bye bye. See you. Çok tatlı. Evet, 69 isimli bir bar. Böyle küçük restoranlar var. Bakalım menüye mesela. Bunlar tabii çok daha turistik. 80, 90, 100 lira. Yine gayet ucuz fiyatlar. Eski Tayland gibi düşünün arkadaşlar. Burada da bilardo muhabbetleri var. Hay. Dönüyor. Şimdi ben birazcık ortamı koklamak için yürüdüm 2 kere buradan. Böyle. Bunlar mesela Rocky barı, Ladyboy barı arkadaşlar. Ne istiyorsun kız? Bunlar Ladyboy. How are you? I'm filming. How are you? All good? Very good. Thank you very much. Yes. What's your name? อันนี้ค่ะซูซี่ค่ะในที่นี้ Suzy. Yes. Ah, she doesn't want. Kız. Later. Yes, later. Yes, I'm filming now. Night market. Thank you. Bye bye. Canlarım benim ya. Aha. Peace. Burada hippie barı. Canlı müzik falan oluyor. Muhtemelen. Burada masaj. Thai masaj. Bunlar böyle geçerken kulağıma sessiz fısıldıyorlar, tamam mı? Gel diyorlar, sana göstereceğim diye. Şeyler. Evet, yani benim şu ana kadar görebildiğim gece hayatı bu kadar. Tabii bugün hafta içi olduğu için çok yoğun değil ama burada olacağım. Birkaç gün daha, belki daha fazla, bilmiyorum. Size burada nerelere, ne kadara gidebilirsiniz, ne kadara kabilelere gidebilirsiniz, kabileler nerede, kaç saat sürüyor, çok uzak olmasa gerek çünkü artık yani direkt sınırdayız, sınırı geçemeyeceğimize göre ama sınırı da göreceğiz, yani Myanmar tarafını göreceğiz. Ben 2007'de gitmiştim Myanmar'a. O zaman insanlar böyle tanaka denilen şeyler sürüyorlardı yüzlerine, kadınlar. Hem güneşten koruyor hem de işte şeytanlardan vesaire, kötü şeytanlar, kötü ruhlardan koruduğuna inanıyorlardı. Tanaka. Hala sürüyorlar ama beni gördüklerinde böyle çok korkmuşlardı. Çirkinliğim karşısında. Yok yani. Tabii ki. Ben Endonezya'da falan da 2007'lerde dolaşırken çocuklar görünce böyle ağlıyordu. Çünkü geçen sene de oldu mesela Laos'ta. Yani bilmiyor ki çocuklar, turistik olmayan kabilelerde böyle beyaz, kocaman kolları, bacakları olan bir adam geliyor. Dev gibi görüyorlar onlar çünkü babası yarım kadar. Öyle. Evet arkadaşlar, kuzeye geldik. Yine güzel maceralara başlayacağız. Size şehri biraz göstermek istedim. Tatlı, güzel. Böyle işte. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.